Son zamanlarda birçok şirket koronavirüs aşısı üzerinde çalışıyor. Bazı şirketler üretim aşamasında oldukları aşıları insan denemeleri için hazırlıyor. Moderna isimli ABD biyoteknoloji firması en çok kanser aşıları üzerindeki çalışmalarıyla bilinen firmalardan. Şirket 2015 yılında Hindistan'da görülen Zika virüsü salgını da dahil olmak üzere halk sağlığına yönelik birçok tehditle mücadele etme deneyimine sahiptir. Moderna, SARS-CoV-2 spike proteininin stabilize bir formunu kodlayan RNA bazlı bir aşı üretmiştir. Faz 1 güvenlik denemelerinin Nisan ayında başlayacağına dair bilgiler geliyor. CureVac, bu Alman şirketi COVID-19'a karşı antikor üretmek için bağışıklık hücrelerini tetikleyen koronavirüs proteinlerinin üretimini uyarmak için laboratuvar yapımı mRNA kullandı. Şirket aşılarını birkaç ay içinde insanlar üzerinde test etmeyi ümit ediyor. Inovio, ilaç geliştirmek için RNA yerine DNA kullanan bir ABD biyoteknoloji firması. Şirket, Ocak ayında klinik öncesi testlere başladı. Şirketin ABD, Çin ve Güney Kore'deki hastalarda yapılacak denemeler için şimdiye kadar 3000 doz ürettiği belirtiliyor. New York merkezli Applied DNA Sciences şirketi kendi DNA tabanlı aşı adaylarını sunmak için İtalya merkezli Takis Biotech ile ortaklık yapıyor. İki şirket bu ayın sonuna kadar farelerde test edilebilecek 4 aşı versiyonuna sahip olmayı planlıyor. Zydus Cadila, Hindistan merkezli bu ilaç firması Şubat ayında bir COVID-19 aşısı geliştirmek için 2 farklı çalışma başlattığını duyurdu. Bu çalışmalardan ilki insan vücudunun içinde bir defa koronavirüs proteini üretmek için tasarlanmış bir DNA halkasının kullanılmasını içeriyor. İkincisi, zayıflatılmış rekombinant kızamık virüsünün genetik olarak manipüle edilmesiyle ilgilidir. Böylece COVID-19'a karşı antikorlar uyarılmış olacaklar. StemE-RNA Therapeutics, bu Çin merkezli biyoteknoloji firması mRNA tabanlı bir aşı projesi geliştiriyor. Üretimin çoktan başladığı ve dozların Nisan ayında insan testlerine hazır olabileceği belirtiliyor. Imperial College London, İngiliz bilim insanlarından oluşan bir ekip olarak bilinen bu yapı şu anda kendi ürettikleri DNA tabanlı aşılarını test ediyor. Araştırmacıların aşı adaylarını bu yıl insan testlerinde desteklemek için fon ortakları aradıkları belirtiliyor. GlaxoSmithKline, bu firma dünyanın önde gelen aşı üreticilerinden biridir. GlaxoSmithKline teknolojisini bir koronavirüs aşısı üzerinde çalışmak için Clover Biopharmaceuticals isimli Çinli bir firma ile ortaklaşa hareket ediyor. Bu iki firmanın beraber viral proteinler üretecekleri bildiriliyor. Novavax, bu ABD şirketi daha önce SARS ve MERS'e karşı aşılar üzerinde çalışmıştı. Şirketin Şubat ayında SARS-CoV-2 spike proteininden türetilen rekombinant protein nanopartiküllerinden oluşan birkaç aşı adayı ürettikleri haberleri geliyor. Yakın zamanda deney hayvanları üzerindeki testlerinin tamamlanması bekleniyor. Altimmune, bu ABD şirketinin hasta burunlarına püskürtülen bir aşı geliştirdiği belirtiliyor.
Daha önce bu şirket bir burun spreyi şeklinde kullanılan grip aşısı geliştirdi. Yine bu firma daha önce Covid-19'a karşı bir aşının tasarımını ve prototipini tamamlamıştı. Vaxart, bu firma şu ana kadar Covid-19'a karşı oral yani ağız yoluyla verilebilecek aşı geliştiren tek biyoteknoloji firmasıdır. Şirket, Ocak ayında aşı için aday üreteceğine dair planları olduğunu açıklamıştı. Expression, Danimarka merkezli bu biyoteknoloji firması, Covid-19 aşısı geliştiren bir Avrupa konsorsiyumuna liderlik ediyor. Firma, viral antijenler üretmek için meyve sineklerinin hücrelerini kullanıyor. Şirketin deneme aşamasına gelen aşılarını bu yıl içerisinde hayvan modellerinde test etmeyi planladığı belirtiliyor. Generex Biotechnology, Çin'de yer alan 4 şirket, şirketin tescilli bağışıklık aktive edici teknolojisini kullanarak bir aşı geliştirmek için ABD merkezli Generex ile sözleşme imzaladı. Geliştirilecek aşılardan birinin Haziran ayında insan denemelerine hazır olabileceği bildiriliyor. Vaxil Bio, bu İsrail merkezli immünoterapi şirketi özellikle kanser konusunda çalışmalarıyla biliniyor. Ancak bu firma geçen ay Covid-19'a karşı etkili bir aşı olabilecek bir protein kombinasyonunun keşfedildiğini açıkladı. iBio, ABD merkezli bu biyoteknoloji firması aşılar için viral proteinler üretmekte tütün bitkisinin modifiye edilmiş akrabalarını kullanmaktadır. Şirket, Covid-19 aşısı üzerinde çalışmak üzere bir Çinli aşı şirketi ile Fast Farming platformunu kuruyor. Baylor College of Medicine, New York Blood Center. Bu grup SARS aşısını Covid-19'a karşı test etmek için fon arıyor. Firmanın hali hazırda klinik araştırmalar için dağıtılmaya hazır yaklaşık 20.000 dozunun bulunduğu belirtilmektedir. Yeni aşının Covid-19 virüsünün bağlayıcı reseptör alanına dayandırıldığı ifade ediliyor. Queensland Üniversitesi. Bu üniversitedeki Avustralyalı araştırmacılardan oluşan bir ekip, insan testlerine geçmeye hazır olduğunu söyledikleri bir aşı adayı geliştirdi. Aday aşılarının prensibinin, virüsün yüzeyinin sahip olduğu şekille aynı benzerlikte olan bir viral proteinin stabilize edilmesine yardımcı olan bir moleküler kıskaç teknolojisine dayandığı ifade ediliyor. Saskatchewan Üniversitesi, bu üniversitenin Kanadalı araştırmacılarından oluşan bir ekip, Covid-19'a karşı bir aşı üzerinde çalışıyor. Protein bazlı aşı adayları oluşturmaya başlamak için virüsün yayınlanmış genom dizisini kullandılar. Virüsün canlı versiyonlarının hayvan modellerinde teste başlamasını bekliyorlar. Oxford Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi yeni koronavirüse hızlı bir şekilde uyarladıkları MERS'e karşı hali hazırda bir aşı üzerinde çalışıyorlar. Bu bilim adamları insan denemeleri için ilk 1000 dozu üretmeyi planlıyorlar. Sanofi şirketi 2004 yılından bu yana pandemik hazırlık konusunda çalışmaktadır. Firma şu anda rekombinant DNA platformlarını kullanarak bir Covid-19 aşısına odaklanıyor. Platform, koronavirüs RNA'sının bazı bölümlerini zararsız bir virüsten elde ettikleri genetik materyal ile değiştirmeyi içeriyor.
hayvan deneylerinde test edilecek bir aşı adayının 6 ay içinde hazır olabileceği bildiriliyor. Johnson & Johnson, şirket enfeksiyona neden olmadan bir bağışıklık tepkisini tetikleyen bir aşıyı üreterek virüsü devre dışı bırakmayı planlıyor. ABD merkezli GeoVax, Covid-19'a karşı bir aşı geliştirmek için Çin'in Wuhan şehrinden özel bir şirket olan BravoVax ile ortaklık kurdu. Tonix Pharmaceuticals. Bu ABD merkezli şirket, atlarda çiçek hastalığına sebep olan canlı ve modifiye edilmiş bir virüsü geliştirmek için Southern Research ile işbirliği yapıyor. Virüs, SARS-CoV-2'den protein kısımlarını ifade edecek şekilde modifiye edilecektir. CanSino Biologics, Çinli aşı üreticisi CanSino, viral vektör bazlı bir aşı geliştiriyor. Grafex, bu ABD merkezli genetik mühendisliği şirketi, Covid-19'a karşı bir aşı tasarımını tamamladıklarını açıkladı. Grafex, SARS-CoV-2 spike proteinine benzer yabancı genleri eksprese etmek için genetik olarak ayarlanabilen, zararsız bir virüs içeren adenovirüslere dayanan vektör aşıları üretiyor. Codagenix, bu ABD merkezli biyoteknoloji firması Hindistan Serum Enstitüsü ile işbirliği yapıyor. İki şirket Covid-19'a karşı canlı ve zayıflatılmış bir aşı geliştiriyor. Virüsü öldürmek için ısı veya kimyasallar gibi kuvvetler kullanmak yerine virüsü hala çoğaltabilen ancak hastalığa neden olmayacak bir versiyona dönüştürmek için bir deoptimizasyon stratejisi kullanıyor.